Sevgili dostlar, merhaba. Farklı bir konuyla yine beraberiz. Bugün Fatih Menderes Bilgili ile dinin doğal mı yoksa yapay mı olduğu hususunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hocam hemen ilk soruma geçiyorum. Burada doğal ve yapay kavramlarıyla neyi kastediyorsunuz? Doğal sistem veya varlık derken atomdan galaksilere kadar yaratıcıya ait olan tüm varlıkları ve sistemleri kastediyorum. Yapay derken de insan ürünü olan, bilimden teknolojiye, sanattan edebiyata, tüm insan ürünü sistemleri ve varlıkları kastediyorum. Siz burada din derken İslam dinini mi kastediyorsunuz? Vahye yani yaratıcıya dayanan tüm dinleri kastediyorum ki Kur'an bunun adını İslam olarak isimlendirmektedir. Burada İslam kavramı Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı olarak görülebilir. Kendisini hak olarak gören İslam dini adı ne olursa olsun tüm doğruları tasdik eden bir dindir. Biz burada hangi soruna çözüm arayacağız? Öncelikle bunu açıklar mısınız? Olur. Bu konuda cevabını arayacağımız soruları şu şekilde ifade edebiliriz. Zihinsel modeller, paradigmalar, değerler mi dini ortaya çıkardı? Yoksa din mi bu değerleri, bu modelleri oluşturdu? Ya da yerine göre bunlar rollerini mi değiştirdi? İnsanın varlık dünyasında özellikle zihni açıdan yeterli olmayan bir şeyler vardı da din gibi bir olgu bu boşluğu doldurmaya mı geldi? Yoksa dini insan mı icat etti? Yani kısaca din bu bağlamda yapay mıdır, doğal mıdır? Bunun çok kısa olarak cevabını vermeye çalışacağız. Burada yapay mıdır derken neyi kastediyorsunuz? Bir örnek üzerinde anlatmaya çalışayım. Şimdi iki türlü matematik vardır. Bunlardan biri insan ürünü olan, yani insanın uydurduğu, olumlu anlamda uydurmadan bahsediyorum. İnsanın icat ettiği matematik, ders kitaplarında gördüğümüz matematik bu söyledim. Bu matematik doğadan bağımsızdır. Diğer bir matematikte insan ürünü olmayan, insandan bağımsız, doğada içkin olan matematiktir. Burada insanın icat ettiği yani olumlu anlamda uydurduğu matematiği söylüyorum ki biraz önce söyledim, bu ders kitabındaki matematik olarak düşünebilirsiniz. Şimdi insan ürünü icadı, dini biz buna benzetebiliriz. Hani dedik ya, din insan icadı, insan uydurması mıdır yoksa doğal bir din midir dedik. İnsan icadı, uydurması, dini bu matematiğe benzetebilirsiniz. Şimdi insan yaratıcıya ait olan dini de ikinciye, yani hani biraz önce söyledim, doğada içkin olan matematik vardır dedim ya, ona benzetebiliriz yaratıcıya ait dini de. Doğanın matematiğinde olduğu gibi yaratıcının insan projesini ben mahlukata yüklediği kanaatindeyim. Tabii arkadaşlar, bunun bir mecaz, bir benzetme olduğunu sakın unutmayalım. Şimdi burada ilmi kavramlar deneysel ve formel olmak üzere, yani formel dediğim biçimsel olmak üzere iki kaynağa sahiptir. Deneysel kaynak insanlardan bağımsız bir dış fiziksel gerçekliğin varlığını anlatır. Doğayı kastediyorum mesela. Formel kaynak ise fiziksel sistemin soyut matematiksel yapıya sahip olduğunu anlatır. Buna çağımız matematikçilerinden tek Marx bunu matematiksel evren hipotezi, mathematical universe hypothesis olarak isimlendirmektedir. Şöyle örnek vereyim. Güneş sistemimizin maddesel yapısının yanında bir de matematiksel yapısı vardır. Hatta buna Kur'an da işaret etmektedir. Şöyle ki güneş ve ay bir hesaba göredir. Burada hesap deyince aklımıza doğal olarak matematik gelir. Bu hususta Güneş sistemimizin son keşfedilen bir buz devi olan 8. gezegen Neptün'ü örnek verebiliriz. Varlığı matematiksel olarak ispatlanan bildiğim ilk gezegendir Neptün. Şimdi bu gezegen bulunmadan önce bilinen diğer
gezegenlerin aralarındaki matematiksel işlem yapıyorsunuz. Bu matematiksel işlem yaptığınızda bir eksiklik kalıyor. En uzakta olduğu bildirilir bu Neptün'ün. İşte şimdi Güneş'e bağlı 7 gezegenin bir sistem oluşturduğunu görüyorsunuz. Yani sistem tıkır tıkır işliyor. Ama matematiksel hesapta bir eksiklik var. Ha diyorsunuz ki burada bir şeyler olmalı diyorsunuz. İşte dolayısıyla daha gezegeni görmeden önce keşfetmiş oluyorsunuz. İşte evrende gördüğümüz matematik örneğinde olduğu gibi Allah'ın yarattığı varlıklara insan için ben mesajlarını yüklediği kanaatindeyim. Bu bağlamda göklerde ve yerde insan için ayetler olduğu bildirilir. Buna kevni ayetler denildiğini biliyorsunuz. Şimdi bu mesajlarında, yani doğaya yüklenen mesajlarında ben insana yol gösterdiğini düşünüyorum. Dinin en önemli işlevi de insana yol göstermektir. Buna göre İslam dini insanın uydurduğu yapay bir din midir, yoksa vahye dayanan doğal bir din midir? Evet, asıl sorumuz zaten buydu. Burada yaratıcının insanla kurduğu iki türlü iletişimden bahsetmek gerekir. Birincisi Allah'ın yarattığı varlıklar aracılığıyla bizimle iletişim kurmaktadır. Yani Allah yarattığı varlıklarla bizimle iletişim kurmaktadır. İşte bu bağlamda meşhur Yunus Emre'nin dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni dediğini biliyorsunuz. Burada da görüldüğü gibi yaratıcı ile iletişimimiz doğadaki varlıklar aracılığıyladır. Çünkü Allah bu varlıklara vahyetmiştir. Allah ikinci olarak da insana vahyetmektedir. Burada yaratıcının mesajlarını taşıyan iki Resul'den bahsedebiliriz. Biri doğal Resul, diğeri de insan Resul. Peki bunların Resul olduğunu nasıl anlarız? Çok basit olarak söylüyorum. Birincisinde örneğin siz güneşin, arının yaptıklarına bakacaksınız. Bu varlıklar bu davranışlarını kendileri mi öğrendi yoksa doğuştan yaratıcı mı onlara bu davranışları öğretti? İkincisi insan Resulü için neye bakacağız? Yine onun getirdiği mesajlara bakacağız. İşte Hz. Muhammed için Kur'an'a bakacağız. Kur'an bu konuda ne diyor? Şunu söylüyor. Kur'an delildir ki sen doğru yol üzerine gönderilmiş Resullerdensin diyor. Buna göre Hz. Muhammed'in Resullüğünün delili Kur'an'dır. Kur'an'ın doğruluğunun delili de bildiğiniz gibi arkadaşlar işaret ettiği doğadır. Evet, çünkü bir varlık kendi kendisinin delili olamaz. Bu bir mantık kaidesidir demiştik. Benim bildiğim başka bir delil yoktur. Yani çünkü ne arının ne de insan Resul'ün yaratıcı ile konuşmasına yani vahye şahit olmamız, bunu ispat etme şansımız yoktur. Niye? Çünkü Allah fiziki bir varlık değildir. Biz ise ancak iki fizik varlık arasındaki ilişkiyi görebiliriz, görüntüleyebiliriz, fiziksel anlamda ispat edebiliriz. Neticede kaynağı yaratıcı olan dinin insan uydurması beşeri bir din değil, doğal bir din olduğu kanaatindeyim. Son olarak peki bunu nasıl anlayacağız? Bir dinin doğal mı, yapay mı olduğunun temel ölçütü nedir? O dinin doğaya, özellikle de insan doğasına, fıtratına ve akla uygun olup olmamasına göredir. Elbette din insan ürünü de olabilir. Burada önemli olan bu din yorumunun, din anlayışının yaratıcının insanlık projesine uygun olmasıdır. Allah en iyisini bilir diyelim. Bu konuda bir din eğitimcisi olarak son sözlerinizi alabilir miyiz? Olur. Din eğitimi doğallıktan uzaklaşmış kurumlar, dar kalıplara hapsolmuş insanlar, politik amaçlara hizmet etmek için uydurulmuş hurafeler hakkında insanların bilgisini ve farkındalığını artırmalıdır. Yine din anlayışı doğruluk ve geçerlilik bağlamında doğal dünya ile yüzleştirilebilir. Din anlayışımızın selim bir kalbin ve aklın eleştirisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yine din eğitiminin en önemli görevlerinden biri doğal olanı bozan
Yani Kur'an diliyle fesat çıkaran olumsuz niyet, söylem ve eylemlerden insanları ve çevreyi korumaktır. Bu dini bilincin kalitesi nasıl anlaşılacak? Bu dini bilincin kalitesi içerisinde ne kadar gerekçelendirilmiş düşünce taşıdığına ve bu düşünceye ne kadar önem verdiğine bağlıdır diyorum. Bu hususta din eğitiminin teorik uygulamalarının geçerliliği sonuçlarının verimliliğine göre değerlendirilmelidir. Böyle bir durumda insan için değişen doğal ve yapay şartlara uyum sağlama problemini gündeme getirir. Bu uyum doğal olana uyum sağlama eğitimi olmalıdır. Örneğin bir salgın hastalıkla karşılaştığınızda hem doğal ortama hem de salgından dolayı oluşan yapay ortama uyum sağlamada din eğitimi önemli görev üstlenmelidir diyorum. Yine bir programın sonuna geldik. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın da sonuna geldik. Biz dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.